Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası evinden kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün sizlerle harika Alize Burcu'mun güzel bir ipiyle batik bir ipli hanımlar güzel bir model yapacağız. Dilerseniz yazlık örgülerinizde, dilerseniz kışlık örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. Şöyle hanımlar, orta kalınlıkta batik bir ip kullanacağım. Renk renk sevgili hanımlar. Sizler de dilediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. İster yün ister koton iplerle. Şöyle 3,5 milimde şişlerimi kullanacağım. Hadi bakalım desenimizin yapılışına geçelim. Oldukça kolay, gösterişli, güzel bir model yapacağız hanımlar. Harika bir iki şiş örgü modeli olacak. Şöyle ilmeklerimi atarak desenimi kurmaya başlıyorum. 6 ve altının katlarında ilmekleri atıyoruz. 3, 4, 5, 6. Her modelim 6 ilmek. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İkinci modelim için 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, iki model üzerinden ben sizlere deseni anlatacağım hanımlar. Modelimiz 6 ve 6'nın katlarından oluşuyor. Evet, şöyle hemen buradan bir bağlayalım, gevşeme yapmasın. Şöyle sevgili hanımlar. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. 6 ve 6'nın katlarından hemen ilmeklerimizi attık. Desenimizi kurmaya başlayalım. Modelimizin arka yüzündeyiz hanımlar. Şöyle bir sıra ters örgü öreceğim. Ön yüze desenimi kurmaya başlayacağım. Sizler lastikli de yapabilirsiniz. Lastiksiz de çok güzel oluyor. Lastikli de çok güzel oluyor sevgili hanımlar. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tunik yapacaksanız, kazaklar yapacaksanız lastikli de yapabilirsiniz. Lastiksiz de yelekler, hırkalar, dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabileceğiniz harika bir model. Evet, şöyle arka sırasında bir sıra tersimi ördüm. Hemen modelimin kurulumuna geçiyorum. Modelin birinci sırasındayım ve ön sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Modelimiz neydi? 6 ve 6'nın katlarından oluşuyordu. Bu kenar ilmeğimiz. 2, 4, 6 bakın. 6 ilmekte bir model oluşuyor. Şimdi 4 ilmek ters yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tersimi de yaptım. İkinci desenimi uyguluyorum. 2 ilmek düz. Şurada 2 ilmek düzlerin üzerine biz model kuracağız. 1, 2, 3, 4. 4 tersimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, desenimin birinci sırasında bu işlemi yaptım. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. Modelimin ikinci sırası burası. 1, 2 düz, pardon. Üçüncü düz, 4 düz olacak. 4 düz, 2 ters. Yine 4 düz. 1, 2, 3, 4. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelin ikinci sırasında bu işlemi yaptım. Şimdi aynı birinci ve ikinci sırayı tekrar edeceğiz arkadaşlar. Modelin üçüncü sırası yine 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. Kenar ilmeğinden sonra 4 tane ters ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. Yine 4 ters. 1, 2, 3, 4. 2 ilmek düz. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ters. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimin 3. sırasında da bakın bu işlemi yaptım. Modelin 4. sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 4 ilmek düz. Yani birinci ve ikinci sıradaki işlemi 3. ve 4. sıralarda da yapıyoruz arkadaşlar. İlmekleri gördüğümüz gibi arka yüzünde örüyoruz.
Evet, modelimizin 4. sırasında bu şekilde tamamladık. Şimdi şöyle önden görünüm arkadaşlar, bakın şu şekilde. 4 sıra ters, 2 sıra düz, arka yüzden de 4 düz 2 ters. Bu şekilde modelin 4. sırasını tamamladık. Modelimiz 6 sırada bir kendini tekrar eden bir model. Şimdi modelin 5. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3. Kenar ilmeğinden sonra bakın 3 ilmek ters ördüm. Burada 2 tane düz ilmeğimiz var. Bir düz ilmeğimiz var. Hemen sağında bakın ters ilmeği aldım. Düz ilmeği de aldım. Şöyle yönlerini çevirdim. Şöylesine gittiği zaman düzgün görünmesi için 2 ilmeği bakın içeriden dışarı birlikte topladım. Şu şekilde değil hanımlar. Hemen şu şekilde alttan alacağız ilmeği. Bakın şu şekilde alırsanız arka yüzünde sıkıntı yaşarsınız. Şöyle alttan ilmek alıyoruz, doluyoruz bakın. Hemen düz ve ters ilmeğimi ikisini birlikte örüyoruz. Evet, bir modelimizi şu şekilde oluşturduk. Şimdi 1 2 arada 2 tane ters örüyorum. Arada 4 tersimiz vardı. Birini burada bu modelde kullandık. Diğerini de öbür modelde kullanıyoruz. Şimdi arada 2 tersimiz oldu. Yine bakın ters ilmeğimi ve düz ilmeğimi şöyle yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı bu 2 ilmeği birlikte ördüm. Hemen şişimi alttan doladım. Şöyle düz ve ters ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Şimdi 3 ilmek ters. 1 2 3. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modelimizin 5. sırasında bakın bu işlemi yaptık. Modelin 6. ve son sırası arka yüzündeyiz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3. Bakın 3 ilmek düz ördüm. Şimdi bir tane burada tersim var. Biz burada 4 tane ters uygulayacağız. 1 bakın bu şekilde 2 ip hemen şöyle önüme alıyorum, elimle tutuyorum. Hemen şuradan bakın şu şekilde. Evet, şöyle bakın bir doladığımız ilmekten 2 tane ilmek çıkarmış olduk. Hemen bir tersimi de örüyorum. Bakın 4 tane ters oldu. 1 2 3 4. Şimdi bir modeli burada yine tamamlamış olduk. 2 ilmek düz örüyorum. Yine bir tersimi örüyorum. Hemen bakın bir kere doladığımız ilmekten 2 tane ilmek alıyoruz. Bir tane ters ördüm. Bir ters burada vardı, pardon. İkinci ters. Hemen şu ipi elimle şöyle tutuyorum. Şuradan şu şekilde. Şöyle. Üçüncü tersimi de yaptım. Dördüncü ters de yaptık. Bakın 4 tane ters oldu. 2 ilmek düz örüyorum. Pardon, 3 ilmek düz ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet, modelimizi bu şekilde bir modeli tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir modelimiz bu şekilde. Model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Şimdi bir model daha yapalım ki daha anlaşılır olsun. Şöyle bakın 2 model 1-2 model üzerinden. Şimdi ikinci modelin 1. sırasında. Birinci modeli nasıl kurduysam ikinci modeli de aynı şekilde kuruyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3. Bakın 3 tersim var. 4. terste şu ilmeğimizi ters olarak ördüğümüz zaman 4 tersimizi elde etmiş olduk. 2 ilmek düz. Bakın aradan arttırdığımız o 2 ilmek şu ortadaki 2 düz ilmeğimiz şu şekilde. Yine 4 ters. 1 2 3 4. 4 tersimi yaptım. Hemen 2 ilmek düz şu şekilde. 4 ilmek ters. 1 2 3 4 ve kenar ilmeği. Evet, ikinci modeli de aynı şekilde burada yaptığımız gibi burada kuruyoruz arkadaşlar. İkinci modeli de. Şimdi birinci sırasını tamamladım. İkinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4. 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 1 2 3 4. 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. 1 2 1 2 3 4 ilmek düz.
Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin ikinci sırasını bu şekilde yapıyoruz. Şimdi modelin 3. ve 4. sıralarında sevgili hanımlar aynı işlemi 1. ve 2. sırada yaptığımız işlemin aynısını 3. ve 4. sıralarında da uyguluyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3. sıradayım. 1, 2, 3, 4, 2 düz. Bakın 4 ters 2 düz olarak devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 ters 2 düz 4 ters 1, 2, 3, 4 ve kenar ilmeği. Evet, modelin 3. sırasında da bu işlemi yaptık. Modelin 4. sırasındayız ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 düzümü ördüm. 2 ters 1, 2, 1, 2, 3, 4 düz 2 ters. Oldukça kolay, güzel bir örgü modeli sevgili hanımlar. Herkesin yapabileceği basit örgü modellerinden harika bir model. Evet, 4. sıramızda tamamlamış olduk bu şekilde. Modelimizin yine şekil verdiğimiz bölümüne geldik. 5. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek ters örüyoruz. 2, 3. 3 ilmek ters örüyorum. 4. tersimi modelimde kullanacağım arkadaşlar. Bakın ters ilmeğimi aldım. Düz ilmeğimi de aldım. Şöyle yönlerini çeviriyorum. İçeriden dışarı bir kez ikisini beraber ördüm. Şöyle alttan doluyorum. Bir kere doladım. Yine bu düz ve ters ilmeğimin ikisini beraber örüyorum. Şimdi arada 2 ters ilmek. 1, 2, 4 ters ilmeğimiz vardı. Modellerimizde kullandığımız için bir sağında bir solunda arada 2 ters ilmeğimiz kaldı. Evet, yine 2 ilmeğimizin yönlerini değiştiriyoruz. İkisini beraber ördüm. Alttan doladım. Yine düz ve ters ilmeğimin ikisini beraber örüyorum. 3 tane ters 1, 2, 3. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modelin 5. sırasında bakın bu işlemi yaptık. 6. ve son sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3. 3 tane düz ilmek ördüm bakın. Şimdi burada bizim 1, 2, 3 tane ters ilmeğimiz var. Bakın şu şekilde. Birinci tersi ördüm. Şöyle ikinci tersi örüyorum. Bakın ikinci ters. Hemen şuradan şu ipi şöyle alıyorum elimle. Şuradan girip hemen bir ilmek daha çıkartıyorum. 3 oldu. Buradaki ilmeğimi de ters. 4 tersimi arada uygulamış oldum. 2 ilmek düz. Bir tersimi yine yapıyorum. Bakın alttan dolayacağız. Şu şekilde yaparsak ters olur. Alttan doladığımız için hem sağından hem solundan ilmek örüyoruz. Evet, bu şekilde burayı da aldım. Ters ilmeğimi de ördüm. 4 ilmeğimi örmüş oldum. 2 ilmek düz. Pardon, 3 ilmek düz ve kenar ilmeği. Evet sevgili hanımlar, ben sizlere şöyle 2 desen üzerinden bir model anlatmış oldum. Pembiş bölümü sizlere denk geldi ipimizin. Gerçekten hem güzel hem şık hem de çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model. Harika bir model. Şöyle modelimizin ilerlemiş halinde bir görelim. Evet hanımlar, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde bakın. Gerçekten hem güzel hem şık hem de gösterişli. Koton iplerle yazlık süveterler, bluzlar yapabilirsiniz kendinize. Kışında kışlık örgülerinizde kullanabileceğiniz ajurlu güzel bir örgü modeli sevgili hanımlar, bakın şöyle. Hem çocuğunuza hem kendinize kullanabileceğiniz, hediyeler yapabileceğiniz, bebek battaniyeleri yapabileceğiniz harika bir örgü deseni. Umarım beğenmişsinizdir sevgili hanımlar. Eğer beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın diyorum. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şöyle arkası da bu şekilde. Gerçekten oldukça güzel, gösterişli bir örgü modeli. Evet, bugünkü desenimiz bu güzel modeldi sevgili hanımlar. Umarım beğendiniz. Sizler de benimle birlikte yaptınız. Eğer beğendiyseniz dediğim gibi arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.